Hasbihaller serisinin sohbet niteliğinde ikinci videosuna hoş geldiniz. Yine hazırlamadım açıkçası ne konuşacağımızı. Fakat daha önce baktığım, araştırdığım, edindiğim bilgilerle birlikte kendi düşüncelerimi harmanlayıp umarım güzel bir video çıkarırım. Başlayamamak ile ilgili konuşacağız. Hayatımızda birçok fırsat elimizden kaçmıştır eminim ki. Sırf başlayamadığımız için. Sırf imkanımız varken artık korktuğumuzdan olur, çekindiğimizden olur, kendimizi hazır hissetmediğimizden olur, yeterince kendimizi geliştirmediğimizden olur. Bir şekilde hep başlayamamaktan kaybettiğimiz olmuştur. Önce hep birlikte şunu düşünelim isterim. Başlayamamak bizim için ne ifade ediyor tam olarak? Kafaya koyduğumuz bir projeye başlayamamak, kitap okumaya başlayamamak, spora başlayamamak, ders çalışmaya başlayamamak, araba sürmeyi öğrenmeye başlayamamak, halı yıkamayı öğrenmeye başlayamamak, telefonu bırakmaya başlayamamak, irademize sahip çıkmamıza başlayamamak. Bu başlayamamak tabiri her gün her yerde karşımıza çıkıyor. Ve biz de aslında birçok fırsatı sırf başlayamadığımız için kaçırıyoruz. Hep beraber şunu düşünelim. Fırsatı geldiğinde başlayamadığımız için kaybettiğimiz şeyler bizlere neler düşündürdü? Fırsatımız varken başlamadığımız, sonrasında çok geç olduğu için elimizden kaçan, kaybettiğimiz insanlar olur, eşyalar olur, fırsatlar, iş teklifleri olur. Kendimizi geliştirmediğimiz için alınamadığımız bir voleybol seçmesi olur, futbol seçmesi olur. Fırsatımız varken, zamanımız varken başlayamadığımız, iyi bir vücuda sahip olmak için başlayamadığımız spor olur. Bunların her biri ayrı ayrı bize birçok şey kaybettiriyor fark ettiyseniz. Peki biz neden başlayamıyoruz sizce? Bazen korkuyoruz. Bazen yeterli irademiz olmuyor. Bazen cesur olmuyoruz. Bazen elimizdekini bırakıp yeni bir maceraya, yeni bir serüvene atılma kurgusu bize çok korkutucu geliyor. Konfor alanımızı terk edip daha iyi bir hayat için, daha iyi bir alışkanlık için başlayamamak, konfor alanımızı terk edip daha önemli, daha güzel şeyler için uğraşmamak bize çok daha zor geliyor. Kısacası hayatımızı değiştirmeye başlayamamak. Neden bunu başaramıyoruz? Neden bunu yapamıyoruz? Aslında çok basit bir açıklaması var. Bu evrim sürecinin başında insanın ilk versiyonlarının, en büyük atalarının diyelim, herhalde o doğru olur. Hayatta kalması için ve aynı şekilde şu an bizim de öyle aslında. Hayatta kalmak için çok daha az enerji harcamamız gerekiyor. Ve göz önünde bulundurmamız gereken bir şey var. Biz enerji tüketmeye karşı yaratılmış, doğal olarak hayatta kalmayı, her canlı gibi hayatta kalmak için kendi enerjimizi korumaya meyilli bir sistemiz. Bir kompleks organizmayız. Ve şunu unutmamamız gerekiyor. Aslında neden başlayamıyoruz değil de neden başlayalım sorusu daha mantıklı oluyor şu an için. Neden başlayalım? Yani bildiğiniz gibi birçok canlıdan farklıyız. En azından kendimizi öyle görüyoruz. Gelişmişlik olarak. Bayağı geliştik aslında bakarsanız. Fakat geliştikçe ahlakımızın da diplere indiğini artık maalesef gözler önüne seriyoruz. Özellikle bu katliamlar olur, son zamanlarda olan soykırımlar olur. Daha önce de tabii oldu bir sürü ama yani neyse, konumuz şu an için konumuz bu değil. Hedef, amaç, bunlar olmadan herhangi bir eyleme başlamak çok zor arkadaşlar. Bunun ben de farkındayım. Eğer düşündüyseniz siz de farkındasınız. Reelsleri kaydırmayı bırakıp başka bir işe koyulmak, zor olan, bizi sıkıcı diye nitelendirebileceğimiz bir iş ile ilgilenmek gerçekten çok zor. Ama eğer bir hedef, bir amaç varsa bunu yapmak çok daha kolay hale geliyor. En azından şunu söyleyebilirim. Harekete geçme aşamasına çok daha basit bir şekilde geçiyoruz. Zaten harekete geçemesek de eylemi yapamamış oluyoruz. Başlayamamış oluyoruz. Bu yüzden başlamak istediğiniz aklınıza ilk gelen şeyi düşünün ve bunu yapmak bana ne kazandıracak sorusunu kendinize sorun. Tabii aynı zamanda ben de sizinle birlikte düşünüyorum. Bu yüzden birbirimizi anlamak daha kolay oluyor diye düşünüyorum. Niçin başlayalım? Bizim kurduğumuz hedef, bizim kurduğumuz amaç, düşlediğimiz hedefler çok gerçekçi değilse, bunları gerçekten istemiyorsak, ya da şöyle de olabilir. Bulunduğumuz ruhsal kafa bize medyanın, başka insanların, popüler kültürün yansıttığı hedefleri bir bakıma aslında kendi hedefimiz olarak konumlandırıyor.
şunu düşünebilirsiniz. Küçük bir çocuğa sorduğunuzda ne olmak istiyorsun diye birçoğu aslında kendi hedeflerini değil ailesinin onlara benimsettirdiği hedefleri söylüyor. Aynı şekilde bir öğretmen olduğunuzu düşünün ya da daha önce bulunduğunuz bir sınıfta, yeni başladığınız bir sınıfta, bir kursta size sorulan, arkadaşlarınıza sorulan ne olmak istiyorsun, neyi başarmak istiyorsun, ne hedefin ne, meslek, hangi mesleği edinmek istersin sorusu birçok insan için samimi cevaplar içermeyen bir soru oluyor. Çünkü birçok insan bunun için düşünmeye vakit bile harcamıyor. Bizim şu an içinde bulunduğumuz zaman biz düşünelim diye değil, biz tüketelim diye tasarlanmış. Hiç kimse kolay kolay size düşündürmeye yönelik eylemlerde bulundurmaz. Şu an aklıma gelmişken kitap okumak belki bunu bir bakıma daha sağlayabilir. En azından kitabı bir kenara bırakıp sonuçlar çıkarırken ya da bir telefonu uçak moduna alıp bir bismillah deyip ya bir köşeye koymak yine bizim düşünmemiz için çok büyük bir fırsat. Bir yerden bir yere yolculuk ederken bir otobüste olur, bir trende olur, bir uçakta olur. Her fırsatta düşünmek, çok affedersiniz banyodayken bile ya da tuvaletteyken bile cep telefonlarıyla geçirmek yerine kendi işimizi yaparak geçirmek aslında bize birçok şey katıyor. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu ama insanoğlu molalarda ve uykuda genellikle öğrenme eylemini sağlıyor. Bu yüzden bizim bir şeyle meşgul olurken değil de bir şey yokken ki geçirdiğimiz zaman bizim için en önemlisi. Bu yüzden aslında düşünmek için ayrı bir zaman ayırmamız gerekiyor. Birçok filozof, birçok düşünür, hatta Peygamber Efendimiz böyle çok zor zamanlarında veya normal zamanlarında sinesine çekilip tefekkür ettiği zamanlar. Düşünmek aslında çok önemli bir eylem arkadaşlar. Biz bunu maalesef ki çok fazla göz ardı ediyoruz. Çok fazla öteliyoruz, çok fazla erteliyoruz. Fakat biz aslında bir şeye neden başlayalım ki sorusu az önce de söylediğim gibi daha mantıklı olan soru. Neden başlayalım? Bizim bir şeye başlamamız için çok önemli sebepler gerekiyor. Bizi gerçekten harekete geçirecek, sonrasında belki düşüşlerle devam edebileceğimiz bir sürece sürüklüyor. Aslında bu soru daha önemli yani. Bir şeye neden başlayamıyorum sorusu yerine neden başlayacağım? Neden başlayayım? Bunu gerçekten hak ediyor muyum? Bu benim hayalim mi? Ne geçecek elime? Bu benim düşlediğim bir şey mi? Başkalarının hayallerini mi kuruyorum? Başkalarının hayallerini mi yaşamak için yola çıktım? Neden başlayamıyorum sorusu aslında bizim genel olarak hayatta neleri yanlış yapmamızı gözden geçirmek için bir araç. Ve bu videoda umarım bazı şeyler için sebepler oluşturur. Bazı konular için bazı şeylere vesile olur. Neden başlayalım sorusu daha mantıklı. Belki de bizim hayalimiz değildir. Belki de bizim hedefimiz değildir. Belki de bizim amacımız yoktur. Bunu yani şu an üzülerek söylüyorum. Birçok insan amaçsızca yaşıyor. Birçok insan herhangi bir hedefi, amacı olmadan, bir şuuru olmadan bu dünyaya niye geldik sorusunu bile kendine sormadan yaşamaya devam ediyor. Bu şekilde bir şeyi başaramayız arkadaşlar. Çok açık ve net söyleyeyim yani. Bu şekilde hiçbir şeyi başaramayız. Nokta. Başlayamamak problemi, başlamak için gereken sebepler. Bunlar aslında bizim normal gitmeyen hayatımızın olması gerekenden çok farklı bir şekilde seyreden hayatımızın bir sonucu aslında. Sadece bununla yüzleşemiyoruz birçok zaman. Sadece bunu göremiyoruz. Sadece birçok insanın problemi olduğu için bizim için de normal bir şeymiş gibi geliyor. Bu yüzden gerçekten bir şeylere başlayamıyorsak bir oturup düşünmemiz lazım ya. Bir telefonu, televizyonu, bir işi gücü bırakıp gerçekten bir Bismillah deyip düşünmek lazım ya. Bu demek değildir ki başlayan insanlar sorunsuzdur, başlayan insanlar perfect'tir, başlayan insanlar harikadır, başlayan insanların hiçbir problemi, hiçbir derdi yoktur demek değil. Sadece benim kendi fikrimce peşinden koştuğu şeyler, inandığı değerler çok daha ağır basıyordur. Yaşadığı problemlere, sıkıntılara, dertlere, onu geriye çeken bu Reels, Shorts çılgınlığına, kaydırma çılgınlığına, özellikle kendi yaşıtlarım için örnekler veriyorum. Kendimden büyük insanlar için de şunu söyleyebilirim. Tek düzelik, tek düze yaşamak. Bir insanın hayatı monoton olmuşsa demektir ki bir sıkıntı var. İnsanlar monoton yaşayabilir. Her insan için %1'lik dilim diye bir şey yoktur. Her insan her şeyi başarmak istemez. Bazı insanlar için bir memur olup aydan aya maaşını alıp borçla yaşamak,
borçla araba almak, borçla ev almak çok iyi gelebilir. Ya da ayağını yorganına göre uzatıp minimal bir hayat sergilemek, minimal bir hayat içerisinde bulunmak çok kolay, çok daha rahat gelebilir. Ve buna saygım sonsuz. Ve hatta şunu söyleyeyim, imkanınız varsa böyle yapın yani. İmkanınız varsa boşuna saçlarınızı beyazlatmayın. Boşuna gece 3.30'da kalkıp ders çalışmayın. Boşuna 4'te kalkıp spor yapmayın, koşuya çıkmayın. Bitiremediğiniz projeler için sabahlamayın. Bizim bunlar yapımıza ters yani arkadaşlar. Bunlar insan yapısına aslında ters olan şeyler. Canlıların yapısına ters olan şeyler. Yapabiliyorsanız, imkanınız varsa yapmayın. İmkanınız varsa oturun. Oturun bir köşeye. İnsanların hayatı nasıl yaşadığını izleyin. Kendi hayatınızda artık memnunsanız, ki çok saygı duyarım yani, tekrar söylediğim gibi, devam edin. Sistemin bir parçası olmaya devam edin. Ama şunu da kesinlikle kabul etmiyorum. Herhangi bir boks şampiyonu gördüğünüzde, bir milli atlet başarısı gördüğünüzde ya da televizyon programlarında çıkıp para kazanan oyuncuları gördüğünüzde ve hatta büyük takımlarda oynayan futbolcuları gördüğünüzde, iyi bir enstrüman çalan bir insan gördüğünüzde ona gıpta etmeyin. Siz başlayamıyorsunuz. Sizi o ileme iten herhangi bir şey yok. Siz gecenizi gündüzünüzü konserlerde, sinemalarda geçirmişsiniz. Kafelerde geçirmişsiniz. Maaşımız yatar yatmaz borçla yeni telefon almaya itilmişsiniz. Yani aslında bazı şeyleri de üzülerek söylüyorum. Çünkü bazı insanlar bu durumun içinde olmayabilirdi. Yani şu medya bu kadar baskın olmasa, belki birkaç yüzyıl önce yaşasa insanlar, yani tek düzey bir hayattan çıkıp belki çok başarılı, kendi alanında uzman insanlar da olabilirdi. Fakat şu an medyada bizi sürekli olarak tüketime teşvik ettiği için bunun içinden çıkamayan insanlar var. Bu yüzden saygı duyuyorum yani kesinlikle herkese. Ve söylediğim gibi minimal bir hayat ile idare edip yetinip yaşayabilmek helal olsun yani. Ben yani şu kafamla öyle bir şey düşünemiyorum yani, başaramam da herhalde. Sürekli bir vicdanımda bir sızı olur. Yani eğer sizin de böyle bir sızınız varsa, gerçekten geceye kafanızı yastığınıza koyduğunuzda sizi düşünmeye iten bir şey varsa, bir şeyler gerçekten yolunda gitmiyor diye bir ses duyuyorsanız içinizden, değiştirmeniz gereken kesinlikle bir şeyler vardır. Yani benim bu noktada tavsiyem ne olabilir diye düşünüyorum. En baştan başlamak. Eğer gerçekten böyle bir vicdansızınız varsa, böyle şeylerden yani gerçekten pişman oluyorsanız, gerçekten böyle şeylerden yakınıyorsanız, benim size tavsiyem en baştan başlamak olur. Ben ne için yaşıyorum? Hatta Tolstoy'un da bir tane kitabını okudum. Bir arkadaşım doğum günümde hediye etmişti. Çok teşekkür ediyorum ona da, şu an bir şekilde izliyorsa. İnsan ne ile yaşar? İnsan ne ile yaşamalı? Biz ne yapıyoruz? Biz nereden geldik? Biz ne için yaşıyoruz? Nasıl oluştuk? Benim gündelik hayatta benim sürekli başımı yoran, beni yapmamı gerektiren şeylerden alıkoyan boş işler bize neler anlatıyor? Bunlar bizi hedefimizden nasıl saptırıyor? Nasıl çelik bir iradeye sahip olabiliriz? Nasıl odaklanabiliriz? Nasıl irademizi terbiye edebiliriz? Tabii bunlar başka konuların konusu da olabilir ama bunları sormamız gerekiyor yani kendimize. Bunları kendimize gerçekten sormamız ve yani en azından cevap alamasak bile birçok sorunun cevabını alamayabiliriz tek seferde. Ki olması gereken de budur yani. İnsan arayış içinde gezer hayatının büyük bir bölümü boyunca. Arayış olmasa, yeni bir şey olmasa zaten bizi yataktan kaldıracak herhangi bir sebep olmaz. Şöyle bir düşünceniz varsa da, yani ben her insan gibi olurum. Yani ben kolay yollardan para kazanabilirim, kolay yollardan meşhur olabilirim, kolay yollardan popüler olabilirim. Yani böyle olan insan var mıdır? Vardır. Fakat çok azdır. Belki istisnadır. Yani tamam, o zaman da ben de derim ki siz bilirsiniz. Madem her insan gibi zor yollardan geçip de başarılı olmak istemiyorsun, ben yine herkes gibi az çalışırım, çok yerim lafını benimsemişseniz, ben de o zaman şöyle söyleyeceğim size. O zaman sen kumar oynamaktan, torpille işe alınmaktan, hile hurdayla para kazanmaktan rahatsız olmuyorsun. O zaman sen akşama kadar dosyalar içinde boğulmuş, beyni artık ağrıyan, kahve fincanları masa boyunca dağılmış olan bir ofis çalışanına, o zaman sen akşama kadar ahşap keserek kendi mesleği için bir zanaat oluşturan bir marangozdan veya üniversite masrafları için kendini harçlık çıkarmak isteyen bir garsona, sabah 4'lerde kalkıp gecelere kadar antrenman yapan bir basketbol oyuncusuna haksızlık ediyorsun. Eğer senin vicdanın rahat değilse bile veya herhangi bir
herhangi bir şekilde inanışların seni bu eylemlerin dışına itmiyorsa bile bunu bilmelisin ki ya neyse, bu videoyu izleyen insanlar zaten öyle insanlar değil de niye bu kadar yükseldim bilmiyorum. Yani kısacası tekrar şunu söylemekte fayda var yani. Ne kadar çok şey istiyorsan o kadar çok çalışmalısın. Ben de, sen de. Evet, zor zamanlar var. Evet, yataktan kalkarken yaptığımız işe belki lanet getirdiğimiz, niye masa başındayken sürekli niye olmuyor diye iç geçirdiğimiz zamanlar oluyor, olacak. Bunlar hayatın bir parçası yani. Bunları yaşıyorsak evet üzülüyoruz. Belki kendimizi paralıyoruz ama doğru yoldayız yani. Yapacak bir şey yok. Kolay olsaydı herkes her şeyi yapardı. Kolay olsaydı herkesin borsada milyar dolarlık hisse senetleri olurdu. Kolay olsaydı herkes spor arabalarla gezerdi. Kolay olsaydı herkes aynı olurdu. Kolay olsaydı başarmak diye bir şey olmazdı zaten. Yani bu yüzden bir şey zor, yapamıyorum kısmı tekrar yani bizi belki düşünmeye itebilir. Bu iş için doğru insan mıyım? Ya da şöyle bir şey de var yani, bir işi yapamıyorsak kendimize en azından işin bitimine yaklaştıysak yani kendimizi itecek, artık çalışmaya başlarken bir kahve içmek olur. Yani mesela ya da akıl oyunlarıyla kendimizi manipüle etmek olur. Mesela gidiyoruz, tekrar masa başına oturacağız. Yeni kalkmışız yemekten. Ya yine kim o kadar oturacak, çalışacak? Kim o kadar oturup bakacak? Kim uğraşacak? Kim analizlerde bulunacak? Diyorsanız bir farkındalığınızı arttırmanızı, anında kalmayı öğrenmeyi size tavsiye ediyorum. Ya ben mesela şunu yapıyorum. Bir şey için kendimi çok yorgun hissettiğimde ya da ya yine mi kalkıp yazılım çalışacağım? Yine mi kalkıp saatlerce gözlerimi ağrıtacağım dediğimde diyorum ki ya bir dur oğlum ya. Daha oturmadın, daha başlamadın. Belki bir adım sonra öleceksin. Belki bir telefon gelecek, hayatın değişecek. Ya da belki bu işi yaptıktan sonra başka fırsatlar açılacak önüne. Bir anda kal, bir sabret. Yarın olmadı. Veya nefsim bir şey çok istediğinde diyorum ki ya bir dur ya. Ya bir saat çıkacağımız belli değil dostum ya. Birazdan belki öleceğiz. Belki uyanamayacağız. Bu özgüven ne yani, ben anlamıyorum. Anda kalmayı kesinlikle ve kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için çok basit alıştırmalar var. İşte otur bir muma odaklan veya yolda yürürken en basit olan ve en başlangıç seviyesi için şu örneği verebilirim. Benim de duyduğum şeyler bunlar. Yürürken adımlarına odaklan, çevrendeki ayak seslerini dinlemeye çalış, havanın kokusunu hisset, yorulma kendi beyninde, yağan yağmuru teninde hisset, güneş ışınlarının vücudunda bıraktığı ısıyı hisset, sonbaharda bir ağaç yapraklarının nasıl sesler çıkardığına bir tanık ol. Yani kısacası bizim günlük hayatta yapmadığımız şeyleri yapmamız gerekiyor. Yani bana soracak olursanız bunların en pratik yolu yani oturup egzersiz yapmaktansa yine de kendimizi, farkındalığımızı geliştirmemizin en kolay yolu şu telefon işini bir bırakmak arkadaşlar. Ya bu telefon öyle bir illet ki sürekli bir uyaran var ya, sürekli ya. Ya Google'dan mesaj geliyor, mailler geliyor, bildirimler geliyor, Instagram'dan arkadaşlarımız reelsler atıyor. İş ile ilgili WhatsApp grubuna 1000 tane şey yağıyor. Bu telefonu bir uçak moduna alabilirsek en azından günün belirli saatlerinde ya da yatmadan önce kitap okuyup sonrasında yine bir kafa dinlemek olur. Yani aslında bu konuyla ilgili yaptığınız herhangi farklı bir şey bile farkındalığınızı çok fazla geliştiriyor olabilir. Bunun için dediğim gibi yine bir farklı bir video çekebiliriz. Ama benim tavsiyem bu uyaranlardan bir süre uzaklaşalım. Şu bilgisayarları bir süre kapatalım. Bir süre televizyon izlemeyelim. Bir süre kendimizi zorlamak için kitap okumak olur, soru çözmek olur. Eğer öğrenciyseniz, öğrenci değilseniz sizle ilgili makaleler okumak olur. Veya herhangi bir dil çalışıyorsanız İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Çince, artık her neyse zorlana zorlana paragraflar okumak olur. Yani bir yönümüz ne kadar kötüyse o yönümüze odaklanmalıyız ki onu daha fazla geliştirebilelim. Bir şeyi ne kadar yapamıyorsak bir süre sonra onu yapabiliyor hale geleceğiz. Bu hayatın kanunu. Yani yavaş yavaş videoyu da noktalayacağım. Teşekkür ederim. Yaralı dudaklarıma, değişik kadrajıma rağmen izlediğiniz için. Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Size de hayatta başarılar diliyorum. Umarım sizin de beklediğiniz haberler gelir. Bir anda çok mutlu olursunuz. Sizi üzen insanlar bir anda süper olur ama böyle şeyler olmayacak arkadaşlar. Bunların farkında da olalım. Zorlanalım.
Acı bedeni terk eden zayıflıktır. Çok önemli ve popüler bir söz. Acı çekmeye biraz alışmamız lazım. Yalnız kalmaya biraz alışmamız lazım. Yani toplumun içine girmeyi sevdiğimiz kadar bir süre kenarda durmayı da, bir süre arka sıralarda oturmayı da, toplantılarda sessiz olup dinleyen insan olmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Veya yani gözlem yapabildiğimiz kadar varız. Gözlem yapabildiğimiz kadar, yorumlayabildiğimiz kadar kendimizi geliştiririz. Tabii ki birçok daha etken var ama bunlar en basit, en yapılabilir şeyler. Ama şunu da söyleyeyim. En basit şeyler genelde en zor olan şeylerdir. Bakalım. Umarım yine ders çıkarabileceğimiz ya da biraz oturup düşünebileceğimiz bir video olur. Yani sizden ricam bu videodan çıktıktan sonra tabii ki beğendiyseniz yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemezseniz o başka bir konu da bir telefonu bir köşeye bırakın arkadaşlar. Yani bu telefonu bıraktıktan sonra tekrar devam edeceğiniz Reels çılgınlığı veya ya dur bir bakayım WhatsApp'a da sonra artık farkındalığımı geliştiririm, odaklanırım, başlarım klişeleri yani çok gereksiz. Şöyle bir söz var, yine bununla bitireyim videoyu. One day or day one. Bir gün ya da bugün. Daha önce de başka bir videomda söyledim. Yarınlar bugün başlayamayanlar ile dolu. Hoşça kalın, kendinizle kalın.